Herkese merhaba, Türk İşi Minimalizm'desiniz. Bugün çok önemli bir konumuz var. Benim gibi bir kahve severseniz atıksız kahve içmek mümkün mü? Bugün bundan bahsedeceğiz. Hem evde hem sokakta. Şimdi beni daha önceden tanıyorsanız kahvem termostadan bahsedeceğimi düşünebilirsiniz. Evet, konularımızdan bir tanesi kahvem termosta ama ben bu süreci daha başından almak istiyorum. Şimdi kahveyi nereden alıyorsunuz? Nasıl bir kahve tüketicisisiniz? Kahveyi hangi ambalajda alıyorsunuz? Bunlar çok önemli. Eğer varsa çevrenizde 3. nesil dediğimiz veya Starbucks gibi, Chibo gibi yerlerde olabilir. Buralardan çekirdek çektirerek kahve aldığınızda kendi ambalajınıza götürebilirsiniz. Daha önce aldığınız kahve ambalajları ki onların önünde biliyorsunuz hava alsın diye özelde bir deliği var. Bununla gidebilirsiniz. Onu tekrar doldurmalarını isteyebilirsiniz. Evde iyice boşaltıp ters çevirip havalandırdıktan sonra. Çünkü aroması kokusu da karışmasın. Kavanoz götürebilirsiniz. Bunu kabul ediyorlar mı? Önden sormakta fayda var. Hiçbiri olmadı mı? Oradan alıp o kendi özel şeylerine mi aldınız? İşte içi alüminyum, dışı kağıt olanlardan. O zaman bunun altını delerek bunları küçük fidelikler yapabilirsiniz. Dolayısıyla madde 1. Kahvenin ambalajını cepte hallettik. İkincisi eve geldik, kahve içeceğiz. Kahveyi demlemek istiyoruz. Şimdi farklı demleme çeşitleri var. Mesela moka potta kahve demliyorsanız zaten hiçbir sıkıntı yok. Moka potu çevirdiğiniz zaman zaten haznesinde kahve var. Kahveyi direkt çıkartabiliyorsunuz. Dolayısıyla kahveyi demlerken bir şey çıkmıyor. Ama işte Chemex gibi, filtre kahve makinesi gibi şeyler varsa filtre kahve bu arada French press'te de yaparsanız sıkıntı yok. Ama işin içine filtre giriyorsa o zaman yapabileceğiniz iki şey var. Birincisi makinenizi doğru seçmek. Geçenlerde söylediler, DeLonghi'ydi galiba, makinenin kendi metal bir filtresi varmış. Kahvenin ne kadar uzmanı olduğuna, tadını ne kadar böyle önemsediğinize bağlı olarak seçeceğiniz filtrede de daha seçici olabilirsiniz. Yani o filtreyi kullanmak istemeyebilirsiniz. Ben kendi adıma bugüne kadar eskiden ham kağıttan filtreler kullanıyordum. Artık son bir haftadır, 10 gündür belki de kumaş filtre kullanıyorum. Bunun için özel olarak yapılmış normal bir kahve filtresi boyutunda. Benim makinem Philips'in filtre kahve makinesi. Onu da rahatlıkla kullanabiliyorum. Bittiği zaman ters çeviriyorum. İçindeki kahveyi ayırıyorum ve sudan geçirip iyice temizlendiğine emin olup kurutup ertesi gün tekrar kullanıyorum. Şimdi burada birkaç tane farklı şey okudum. Kimisi diyor ki kahvenin tadının değişmemesi, bakteri oluşmaması için bunu suya batırıp buzluğa kaldırmalısınız. Yani bir bardağın içine su koyup filtreyi de onun içine koyup bu şekilde buzluğa koyup ertesi gün indirip ısıtıp işte onu çözdürüp kullanmalısınız diye. Bana pek şey gelmedi, kullanışlı gelmedi. Ben aldığım bu kahve filtresini ekolojik dönüşümden almıştım. Oradaki arkadaşlarıma sordum. Onlar da kendilerini benim yaptığım gibi yani yıkadım, bir yere asarak kuruttum ve ertesi gün tekrar kullandım. Bu şekilde yaptıklarını söylediler. Eğer sizin de temizliğine dair bildiğiniz, tecrübe ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın. Bu bence çünkü öğrenmeye açık bir konu. Hep beraber öğrenelim. Şimdi ne dedik? Kahvenin ambalajı tamam. Filtreyi de çözdük. Ne kaldı? Artan kahve kaldı. Artan kahveyi de ne yapabilirsiniz? Bir sürü şey yapabilirsiniz. Evinizde sabun vesaire yapıyorsanız bunun içine kahve aroması, kokusu gelsin diye ekleyebilirsiniz. Bitkilerinizin toprağına karıştırarak toprağını daha süzücü hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla besleyici de bitkiler için gübresel de bir etkisi var. Böyle deneyebilirsiniz. Ben kompost yapmaya başladım. Kompost yapabilirsiniz. Yani evdeki gıda atıklarını turşulaştırmak, çöp turşusu kurmak ne tabiri caizse. Ben burada kullanıyorum kahveyi. Veya ben kendi cildim çok hassas olduğu için denemedim ama peeling yapıyorlar. Yüz temizliğinde kullanıyorlar. Bunu deneyebilirsiniz. Yazlıklarda kahveyi yakarak bazı böcekleri, arıları, sineklerin uzaklaşmasını sağlayabilirsiniz. Posasını da bu şekilde çöp olmaktan kurtardıysak o zaman atıksız, evde atıksız kahve içmeyi başardık demektir. Bunu da başardık. Kendi efektimi de koydum. Bunu da bitirdik. O zaman ne kaldı? Dışarıda kahve içmek kaldı. Şimdi dışarıdaki kahve yapanların uygulamalarına ne noktada karışabilirsiniz? Eğer kahve dükkanının sahibini tanımıyorsanız çok da fazla karışmanız mümkün değil. O zaman ne yapabilirsiniz? Kahvem termosta diyebilirsiniz. Termosunuzla beraber kahve almaya giderek orada sunulan karton bardağı reddedebilirsiniz.
Eğer ki oturuyorsanız fincanda alabilir miyim, kupada alabilir miyim? Bu seçeneği mutlaka değerlendirebilirsiniz. İlla ki termosunuzu taşımanıza gerek yok. Ama eğer kahvenizi alıp gidecekseniz, yani take away kahve içecekseniz, kahve termosunuzu uzatırsanız onların klasik olarak sunduğu karton bardağı, ki bunların içleri kahve bardağı böyle bozulmasın, sıcaktan yamulmasın diye plastik zarla kaplı, plastik bir kaplamayla kaplı. Dolayısıyla kompozit bir malzeme olduğu için çözünmüyor, geri dönüşmüyor, ayrılmıyor veya yurt dışında bu yapılsa da çok pahalı. O yüzden direkt olarak çöp oluyor. Hatta bir parantez, ben bu geri dönüşse de hiç kimsenin bunu gidip de geri dönüşüme attığında zaten görmedim. Böyle bir şey pek etrafta yok. O yüzden yapacağınız şey kahvenizin sorumluluğunu almak. Kahvem termosta demek. Şu anda Türkiye'de 200'e yakın, 23 ilde 200'e yakın destekleyici kafe var. Buralara gittiğinizde kahvenizi hem termosunuzda alıyorsunuz, hem doğaya bir katkıda bulunuyorsunuz, hem de siz bu çabayı gösterdiğiniz için bu destekleyici mekanlarda size kahveyi indirimli veriyorlar. Ve ne olmuş oluyor? Çift taraflı, hatta doğa, mekan, siz diye bakarsanız 3 taraflı bir kazan 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 oluyor. Bu listeye ulaşmak için Google'a kahvem termosta yazmanız yeterli. Benim hazırladığım il bazlı, hatta bazı illerde İstanbul, Ankara gibi ilçe bazlı listeye ulaşabilirsiniz. Eğer kahve içmeyi seven arkadaşlarınız varsa hadi sevgiyi çoğalttığımız gibi bu bilgiyi de çoğaltalım. Onlara bu videoyu yollayalım. Onlar da evlerinde, ofislerinde, sokaklarında atıksız kahve içebilmenin keyfini sürsünler. Bu kadar severek yaptığımız bir etkinlik doğaya bir çöp olarak, bir atık olarak her gün bu kadar kahve içiliyorken kötü bir şekilde yansımasın geri. Hep beraber değişimi başlatabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hala kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.